Kızılcık Şerbeti ve dizi dünyasında Fatih Ünal depremi yaşanıyor. Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör dizinin kadrosundan çıkarıldı. Şimdi bu konuyla ilgili tüm detayları ve son gelişmeleri, diziyle ilgili diğer bomba olayları kısaca sizlerle paylaşacağız. İlk olarak Doğukan Güngör konusuyla başlayalım. Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ve malum konularda test yapılan Doğukan Güngör, test sonuçlarının açıklanmasıyla beraber dizinin kadrosundan apar topar çıkarıldı. Başarılı oyuncunun canlandırdığı Fatih karakteriyle ilgili yeni çekilen sahneler gelecek bölümlerden çıkarıldı ve hatta fragmanda da kendisine yer verilmedi. 4 sezondur Fatih Ünal karakterini başarıyla canlandıran Doğukan Güngör, konuyla ilgili adeta sitem etti ve uzun bir açıklama yaptı. Şok edici bu gelişme sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok izleyici Doğukan Güngör'ü savunan yorumlar yaptı. Ancak neticeye baktığımızda Doğukan Güngör için Kızılcık Şerbeti devri sona erdi. Peki bu andan sonra neler olacak? Elbette Fatih Ünal karakteri diziye devam edecek. Bu karakteri canlandırması için yeni bir oyuncu dizinin kadrosuna dahil olacak. Abdullah Ünal karakteriyle ilgili yaşanan oyuncu değişikliğine benzer bir durumu bu defa Fatih Ünal karakterinde göreceğiz. Bu karakteri canlandıracak yeni oyuncu henüz netleşmedi. Netleşene kadar Fatih karakterini dizide görmeyeceğiz. Muhtemelen kısa bir süreliğine yurt dışına veya iş seyahatine çıktı olarak gösterilecek. Sonrasında yeni oyuncunun hızlıca diziye dahil olmasıyla beraber Fatih Ünal'ın dizideki hikayesi devam edecek. Başak'la ayrılma senaryosu ve akabinde birbirlerine aşık olduklarını daha iyi anlamalarına şahit olacağız. Bu senaryo yeni bir oyuncuyla devam edecek. Peki sizce Doğukan Güngör'ün ayrılması diziyi etkiler mi? Sizce yeni Fatih Ünal hangi oyuncu olmalı? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Şimdi gelelim diğer bomba olayları ve sürpriz gelişmelere. Bade bir kez daha Kıvılcım'ı rezil etmek için Ünal'ların evini bastı. Yani toplamda 2 kere Ünal'ların evini, bir kere Kıvılcım'ın evini bastı. Elbette Ömer bu durumu öğrenince tüm ipleri kopararak boşanma kararı alacak. Üstelik Bade'nin yalanları da ortaya çıkmaya başlıyor ancak bu durum Bade'yi daha da öfkelendirecek. Ve öfkeden gözlenen Bade bu defa çok daha ciddi bir planla Kıvılcım'da Ömer'in karşısına çıkacak. Araları biraz daha yumuşayan Ömer ve Kıvılcım ise birbirlerini hala sevdiklerini bir kez daha anladılar. Ancak yeniden eskisi gibi olmaları biraz zaman alacak. Üstelik Kıvılcım için Tuncay dönemi yavaştan başlıyor diyebiliriz. Tuncay ile Kıvılcım arasında ufaktan etkileşimler başlayacak ve bu durum Ömer'i oldukça rahatsız edecek. Bade konusunda kıskanan taraf Kıvılcım olmuştu. Şimdi Tuncay senaryosuyla kıskanan taraf Ömer olacak. Öte yandan bir başka psikopat karakterimiz de Kübra oldu. Salkım'ın hamlesiyle neye uğradıklarını şaşıran Kübra ve ailesi biraz sarsıldı. Özellikle Kübra karakterinin takıntılı ve daha önce hastanede tedavi gördüğünü anladık. Hatta annesi ona daha yeni kavuştuğunu söyledi. Üstelik Kübra'nın rahatsızlığı ileri derecede ve hatta Emir'i sözcüsü olarak görüyor. Kısacası Kübra karakteri için fırtına öncesi sessizlik diyebiliriz. Emir'le Çimen ise bir evlilik merasimiyle karşımıza çıkacaklar. Evliliklerinin daha ilk dakikasında aile baskısı altında kalan bu ikiliyi daha zor günler bekliyor. Muhtemelen ilerleyen bölümlerde Çimen tıpkı Kıvılcım'ın dediği gibi ağlayarak annesinin evine geri dönecek. Bu süreçte de hem gelin kaynana hem de Salkım ve Kıvılcım arasındaki büyük savaşı izleyeceğiz. Emir ise arada kalan isim olurken Kübra da asıl bombayı patlatan kişi olacak. Bunların yanı sıra diziye geri dönen İlhami ve babasını yine Nursema ile ilgili sürprizler bekliyor olacak. Ancak Nursema'nın aklı Asil'de. Aynı şekilde Asil'in de aklı Nursema'da. Ancak Asil'den yeni bir plan geliyor. Nursema'ya kişilik analizi yapan Asil, yeni hamlesiyle evlenme kararı alıyor. Ve eğer bu kişi Elif olursa işte o zaman ortalık daha da karışacak. Ve dizideki kaos seviyesi giderek artacak demektir. Çünkü Asil, İlhami'nin Nursema'ya olan ilgisini gördü. Ve Nursema'ya karşı ters psikoloji yaparak bir bakıma kendine çekmeye çalışıyor. Kısacası bu iki zıt kutup gittikçe birbirlerine çekilecekler ve ortalık tabiri caizse savaş alanına dönecek. Diğer yandan Abdullah eğer Salkım'ı Asude ile aldatırsa şaşırmayız. Geçtiğimiz bölümde Salkım'ın fazlasıyla kıskanç biri olduğunu gördük. Ayrıca Abdullah ve Asude'nin arasının çok iyi olduğunu ve her an her şeyin olabileceğini sinyalini aldık. Bakalım Salkım pembenin kaderini yaşayacak mı? Normalde Asude karakter bakımından evli bir adamla tıkılacak biri değil. Ancak Abdullah'tan hoşlanıyordu ve Apo'dan her şey beklenir. Son olarak Nilay'ın açılma senaryosu herkesi şaşırtacak. Peki siz dizideki son gelişmelerle ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi mutlaka yazın. Yeni videoları kaçırmamak ve gelişmelerden anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.